Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Hungry Shark oyunundan bas şarkı yapacağız. Hadi yapmaya başlayalım o zaman. Öncelikle bas şarkın resimlerini çiziyoruz. Yaptığım tüm çizimleri video açıklamaları bölümünde bulabilirsiniz. Masamız da hazır. Artık modellemeye başlayabiliriz. Kuyruk, gövde ve çenesi için çizimimiz üzerinden ölçümler alıyoruz. Bu bakır telin çoğunu kullanacağız galiba. Yeteri kadar kestikten sonra bakır telimize şekil vermeye başlayalım. Alt çenesi, üst çenesi, başı, sırtı ve kuyruk bölümü. Böyle bir şekil oluştu. Şimdi de bunu alüminyum folyo ile kaplayacağız. Alt çenesinin etrafını yuvarlak bir şekilde sarıyoruz. İşte böyle oldu. Ağzının etrafını da bu şekilde kaplıyoruz. Bu da böyle oldu. Sonra da gövdesini yerleştiriyoruz. İşte son hali bu. Şimdi de bu yaptıklarımızı polimer kille kaplayacağız. İşte böyle. Şimdi de diğer yüzgeçlerinin ölçülerini alıyoruz. Bakır telimizi kesip gerekli yerleri deliyoruz. Sonra da bu delikten kestiğimiz bakır teli geçirip yüzgeçlerin şeklini veriyoruz. Arka yüzgeçlerini de aynı şekilde yapıyoruz. Son olarak da sırtındaki iki yüzgeci. Ne kadar çok yüzgeci varmış ya. Hazırladığımız iskeletimiz artık fırına gitmek için hazır. İskeletimiz fırından geldi. Başını oluşturmak için kafasının çevresine parçalar koyuyoruz. Ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Burnu, başının üst tarafı, gözlerinin ön tarafı, başının arka tarafı, ağzının iç tarafı, gözlerinin arka tarafı, çenesinin yan tarafları, gözlerinin yan tarafı. Ağzının içini oluşturmak için ortası hariç iki tarafını uygun bir modelleme aletiyle yukarı doğru bastırıyoruz. Gırtlağını oluşturmak için bıçağımızla bu bölgeden yuvarlak bir parça keselim. Ve hatları yumuşatalım. Bu parça bas şarkın küçük dili olacak. Bunu da gırtlağına götürüp üst tarafa yapıştırıyoruz. Şekillendirmeye gözleriyle devam ediyoruz. İç tarafının da sınırlarını belli ediyoruz. Ve kestiğimiz yerleri yuvarlaklaştırıyoruz. Burası da diğer gözü. Çenesinin üst tarafı ve alt çenesi. Alt çenesinin arka tarafı ve yuvarlak olan yerinin iç tarafı. Ağzının içindeki fazla parçayı kesip çıkartıyoruz. Aynı işlemleri diğer tarafa da uyguluyoruz.
Şimdi de bas şarkın damaklarını yapmaya başladık. Bıçağımız yardımıyla sınırlarını belli ettikten sonra bu bölgeden ince bir parça kesip ağızla damak ayrımını belli ediyoruz. Ve kesim izlerini kaybediyoruz. Burası da diğer tarafı. Buraya da damağı için bir parça yerleştirdikten sonra bunu da iyice yapıştırıyoruz. Şimdi de alt çenesinin dönen dişlerinin yuvalarını oluşturmaya başladık. Burası tekerlek gibi dönüp avını ikiye bölüyor. Bir parça kilin ortasını çizip dilini oluşturuyoruz. Küçük dilini yapmıştık zaten. Bu da büyük dili. Ağzının içine yerleştirdikten sonra modelleme aletimizle iyice oturtuyoruz. Şimdi de dişlerini yapmaya başladık. İşte böyle bir şey olacak. Sonra hazırladığımız bu dişleri bas şarkın ağzının içine uygun şekilde yerleştiriyoruz. Ağzının içine 30'u geçkin diş koydum. Hepsi de birbirinden keskin. İşte tüm dişler tamam. Bıçağımız yardımıyla bu bölgedeki damak dokusunu oluşturuyoruz. Ve kesim izlerini kaybediyoruz. Burası da diğer damağı. Kafası tamam. Şimdi bas şarkı fırına gönderiyoruz. Bas şarkımız fırından geldi. Şimdi gövdesini oluşturmak için vücudunun üzerine parçalar koyuyoruz. Ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Üst gövde boğumlarını oluşturup iyice belirginleştiriyoruz. Alt gövde boğumlarını da oluşturup bunları da belirginleştiriyoruz. Bas şarkın kuyruk bölümü de bu şekilde. Bıçağımız yardımıyla solungaçlarını oluşturmaya başladık. Sağ tarafı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Bunlar gövde sonundaki küçük yüzgeçler. Modelleme aletimizle bunları yapıştırıyoruz. Biraz daha büyükleriyle de bu yan yüzgeçlerini oluşturuyoruz. Bir parça kile sırtındaki küçük yüzgecin şeklini veriyoruz. Ve bunu modelleme aletimizle yapıştırıyoruz. Diğer bir parça kile de sırtındaki büyük yüzgecin şeklini veriyoruz. Ve bunu da modelleme aletimizle yapıştırıyoruz. Büyük yüzgecindeki kesikleri yapıyoruz. Bu parça üst kuyruğu olacak. Bunun ortasını kesip aralayıp teline yerleştirip iyice yapıştırıyoruz. Aynı şekilde de alt kuyruğunu oluşturuyoruz. Bu parça da bas şarkın yan yüzgeçlerinden bir tanesi olacak. Fazla olan yerini ayırdıktan sonra baş kısmını kesip aralayıp teline geçirip yapıştırıyoruz. Sonra da bıçağımız yardımıyla yüzgecinin üzerindeki kesikleri oluşturup hatları yumuşatıyoruz. Bu da diğer yan yüzgeci. Ve bas şarkımız son kez fırına gidiyor. Bas şarkımız fırından geldi.
Böyle gri kalmasın değil mi? Hadi onu boyayalım. Kırmızı boyayla ağzının içi, dili, alt çenesi ve damağının yanlardan gözüken yerlerini boyuyoruz. Sonra elime aldığım krem rengiyle üst dişlerini ve dönerli alt dişlerini boyadım. Takiben elime aldığım bordo boyayla Başşark'ın gövdesinin üzerine, altını ve yan taraflarını boyadım. Şimdi sıra turkuaz boyada. Bu renkle de Başşark'ın yüzgeçlerinin üzerindeki desenlerini boyuyoruz. Çok açık bir yeşille gözünün beyazını boyadım. Son olarak da siyah göz bebeklerini boyadıktan sonra Başşark'ımız hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dişleri jilet gibi olmuş valla. Videoların yorumlar bölümüne yapmamı istediğiniz karakterleri yazabilirsiniz. Başşark için avını ikiye böler yazıyor. Maşallah bu avın içinden bile geçer valla. Diğer sosyal ağlardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.